2023 senesinde olmamızla beraber Türk-Yunan Doğu Akdeniz sorunu 40. yılının sonuna geldi. Bu sorunun temelinde yatan birçok şey olsa da biz bugünkü çalışmamızda enerji sorununu inceleyeceğiz. İlk olarak Doğu Akdeniz neresidir? Doğu Akdeniz, güneyinde İtalya, Yunanistan ve Arnavutluk olan İyon Havzası ve kuzeyinde Türkiye, doğusunda Suriye, İsrail, Lübnan, güneyinde de Mısır olan Levant Havzası isimli iki büyük havzadan oluşan bir bölgedir. Doğu Akdeniz yatağında 2 milyar varil civarı petrol ve 4 trilyon metreküp doğalgaz olduğu tahmin ediliyor. Bu doğal kaynakların varlığı hem Türkiye hem de Yunanistan için büyük bir önem taşıdığından iki ülke arasında anlaşmazlıklar çıkıyor. Konu hakkındaki Türk ve Yunan tezlerini açıklamadan önce bölgedeki kimi anlaşmazlıkları tanımlamak konuyu kavramaya yardımcı olacaktır. Bu anlaşmazlıklardan ilki karasular. Uluslararası hukuka göre karasular bir devletin kıyılarına direkt olarak bağlı olan ve toprak bütünlüğüne dahil olan bölgelerdir. Birleşmiş Milletler'e göre bütün devletler kıyıları olan denizlerde 12 mile kadar karasu ilan etme hakkına sahiptir. Ege Denizi, Türkiye ve Yunanistan ana karaları arasında bulunan bir yarı kapalı deniz olduğu için hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın şu anki karasu kapsam alanı 6 mildir. Karasular Anlaşmazlığı kısaca Yunanistan'ın Ege Denizi'nde 12 mil karasu hakkı olduğunu iddia etmesi ve Türkiye'nin de Ege Denizi küçük olduğu için bu iddiaya karşı çıkmasıdır. Bölgedeki diğer bir anlaşmazlık kıta sahanlığı hakkında. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre bir ülkenin kıyı şeridine sınırı olan kıta sahanlığı o ülkenin topraklarının devamı sayılır. Kıta sahanlığına kıyısı olan ülkeler yaklaşık 200 mile kadar olan bölgedeki kaynaklara hak sahibidir. Türkiye ve Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı anlaşmazlığı, iki ülke arasında kıta sahanlığını kısıtlamak ile ilgili bir anlaşma olmamasından kaynaklanır. Enerji ile alakalı son anlaşmazlık ise münhasır ekonomik bölgeler hakkında. Münhasır ekonomik bölge, bir ülkenin kıyısından 200 mile kadar uzanan bölgedir. Kıyısı olan ülke, o bölgedeki doğal kaynakları keşfetme ve kullanma hakkına sahiptir. Bu konunun anlaşmazlık sebebi olması, Türkiye'nin Meis gibi kendisine çok yakın olan adaların münhasır ekonomik bölge hakkına sahip olmadığını, çünkü bu durumun onun münhasır ekonomik bölge hakkını kısıtladığını iddia etmesinden kaynaklanır. Şimdi de Akdeniz enerjileri konusunda Türkiye'nin konumuna odaklanalım. Türkiye, bölgeye olan kıyıları nedeniyle hem Doğu Akdeniz gazının paylaşılması konusunda hem de bölgedeki enerji transferini kontrol etme konusunda aktif rol oynamak istemektedir. Bölgedeki petrol ve doğalgaz kaynakları, enerjide dışa bağımlı olan Türkiye açısından hayati öneme sahiptir. Doğu Akdeniz bölgesi enerji kaynakları, Türkiye'nin yaklaşık 570 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabilme kapasitesine sahiptir. Doğu Akdeniz bölgesinin geleceğini etkileyen ve şekillendiren unsurların başında Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler gelmektedir. Şimdi bu konu hakkında kısaca bilgi vermek yararlı olacaktır. Son yıllarda uluslararası enerji şirketlerinin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon rezervi potansiyeli olduğuna dair çalışmaları Kıbrıs sorununa yeni bir boyut kazandırmıştır. Denizin altındaki bu potansiyelden maksimum seviyede yararlanmak isteyen Doğu Akdeniz ülkeleri, münhasır ekonomik bölgelerini belirlemek için diplomatik adımlarına hız vermişlerdir. Denizdeki münhasır ekonomik bölge sınırlarını yaptıkları uluslararası antlaşmalarla belirleyen ülkeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımadıklarından Kıbrıs adası için Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle masaya oturmaktadırlar. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Münhasır Ekonomik Bölge Antlaşması imzalamış olmasına rağmen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmadığı için Güney Kıbrıs Rum yönetimi bu antlaşmayı tanımamaktadır. Bu nedenle Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin münhasır ekonomik bölge ilanları çakışmaktadır. Bu çakışmalarda Doğu Akdeniz'de yaşanan sorunu karmaşık bir hale getirmektedir. Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan ve Türkiye odaklı bir taraflaşma sorunu doğmuş ve Doğu Akdeniz'in deniz üstü ve altı zenginlikleri paylaşılamayan bir sorun haline gelmiştir. Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm getirilmediği sürece Doğu Akdeniz sorununun tam anlamıyla çözülemeyeceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle Türkiye'nin Kıbrıs adasına yönelik müdahalesinin Ege Denizi'nde yaşanan adalar sorunları gibi uyuşmazlık alanlarının devamı niteliği taşıdığını belirten Yunanistan, uluslararası hukuku ihlal ettiğini düşünmektedir. Böylece uluslararası kamuoyunda bu argümanları kullanarak siyasi ve yasal destek arayışlarına girmiştir. Ancak Türkiye sorunun salt uluslararası hukuk sorunu değil, aynı zamanda siyasi yönünün de olduğunu belirterek sorunun çözümünün
iki devlet arasında yapılacak sınırlandırma antlaşması ile çözülmesi gerektiğini savunmaktadır. 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması'na göre Ege karasuları uzunluğunun 3 deniz mili olması konusunda konsensus bulunmaktadır. Fakat Yunanistan 1930'lu yıllarda Yunanistan karasularını tek taraflı olarak 6 deniz miline çıkarmıştır. 1964 yılına kadar karasuları konusunda adım atmayan Türkiye, 1964 yılında yürürlüğe koyduğu Karasuları Kanunu'yla Ege karasularını 6 deniz miline çıkardığını ilan etmiştir. 1970 yılında Yunanistan'ın Ege karasularını 12 deniz mili kuralını benimsemesi yönünde alınan tehditler karşısında Türkiye sessizliğini bozarak bunun savaş nedeni sayılacağını notalarla belirtmiştir. Yunanistan ve Türkiye arasında Ege bölgesi kıta sahanlığı konusunda yaşanan sorunun ortaya çıkışı ise Türkiye'nin 1973 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na araştırma izni vermesi sonucunda oluşmuştur. Türkiye'nin resmi gazetede yayınladığı kıta sahanlığı haritası sonrasında Yunanistan bahsi geçen bölgelerin kendi kıta sahanlığı olduğunu iddia etmiştir. Türkiye, Ege'de genel geçer kuralların uygulanamayacağı tezini savunurken, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi 3. maddesinde düzenlenen 12 deniz mili kuralının her bölge için uygulanabilir bir kural değil, karasuları sınırlarının belirlenmesinde azami ölçü olduğuna vurgu yapmaktadır. Ayrıca kesmeme ilkesi gereği Türkiye'nin açık denizlere erişiminin engellenmesi hali hazırda bir problem olduğundan Yunanistan'ın tutumu Türkiye tarafından eleştirilmektedir. Ege Denizi tarih boyunca birçok medeniyetin beşiği olmuş ve stratejik öneme sahip bir bölge olarak dikkat çekmiştir. Ancak son yıllarda Ege'de enerji kaynaklarına yönelik artan ilgi, Türkiye ile Yunanistan arasında çeşitli anlaşmazlıklara ve gerginliklere neden olmuştur. Bu enerji sorunu ve Yunan tezleri üzerinde duracağım. Ege Denizi'nde bulunan enerji kaynakları, özellikle doğalgaz ve petrol rezervleri bölge ülkeler arasında rekabeti körüklemiştir. Yunanistan kendi deniz sınırlarını genişletme ve kıta sahanlığını belirtme amacıyla Ege Denizi'ndeki enerji zenginliklerinden pay alma hedefindedir. Ancak Türkiye kendi kıyılarına düşen hakları koruma amacıyla bu tezlere karşı çıkmaktadır. Yunan tezleri özellikle 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne dayanmaktadır. Burada Yunanistan'a yarayan maddeler 76. madde olan kıyı sahanlığı da başlamaktadır. UNCLOS kıyı devletleri ve kıta sahanlığı belirleme hakkı tanır. Bu kıyı devletlerinin kıta sahanlığını genişletmesine ve deniz tabanındaki doğal hakları kullanmasına izin verir. Yunan tezleri Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığının genişletilmesi yönündedir. Aynı zamanda 56. madde olan özel ekonomik bölgede Yunan tezlerinden bir tanesidir. UNCLOS, kıyı devletleri deniz tabanındaki doğal kaynaklardan yararlanma hakkı tanır. Özel ekonomik bölgeler EEZ, kıyı devletlerinin 200 deniz mil uzaklığına kadar genişletilen bölgelerdir. Yunanistan, Ege Denizi'ndeki EEZ'nin genişletilmesini savunarak bölgedeki enerji kaynaklarına daha fazla pay almayı hedefler. 121. madde olan adalar statüsü de Yunanistan'ın dayanaklarından bir tanesidir. UNCLOS adaları kıyı devletleri için kıta sahanlığı ve ekonomik bölge talebinde bulunma olarak tanınır. Yunanistan, Ege Denizi'ndeki adaların ve bu maddeye dayanarak kendi deniz sınırlarının belirlenmesi ve kıta sahanlığını talep etmesi konusunda bir argüman ortaya koymaktadır. Ancak Türkiye bu sözleşmeyi imzalamamış ve kendi deniz sınırlarının belirleme hakkı koymuştur. Bu durum Ege Denizi'ndeki enerji kaynakları yüzünden artan rekabeti artırmış ve tansiyonu yükseltmiştir. Ancak bu maddelerin dışında Yunanistan deniz haklarını almak için başka yöntemler de kullanmaktadır. Bunlar öncelikle hukuki dayanaklardır. Yunanistan 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Sözleşmesi gibi uluslararası hukuk belgelerine dayandırmaya çalışarak Ege Denizi'ndeki haklarını savunmaktadır. Ancak deniz sınırları, kıta sahanlığı ve ekonomik bölgelerle ilgili temel prensipleri içeren bu maddeler şu anda Yunanistan'a yaramakta gibi gözükmektedir. Aynı zamanda Yunanistan diplomatik ilişkilerinde kullanmaktadır. Yunanistan, Ege Denizi'ndeki enerji statüsünü çözmek için diğer ülkelerle diplomatik ilişkiler kurarak ve güçlendirerek destek aramaktadır. Yunanistan, Avrupa Birliği üyeliği gibi faktörleri kullanarak Avrupa Birliği üyelerinden ve diğer dost ülkelerden destek almaya çalışmaktadır. Aynı zamanda Yunanistan insan hakları ve demokrasi ilkelerini kullanmaktadır. Yunanistan, uluslararası kamuoyunu etkilemek amacıyla demokrasi ve insan hakları gibi evrensel değerlere vurgu yapmaktadır. Bu Yunanistan'ın kendi haklarını savunma çabalarına haklı çıkartmak ve destek almak için kullandığı bir stratejidir. Aynı şekilde
medya ve propaganda da Yunanistan'ın kullandığı araçlardan bir tanesidir. Yunanistan, uluslararası medya aracılığıyla özellikle kriz anlarında kendi perspektifini vurgulamak için çaba harcamaktadır. Medya aracılığıyla kamuoyu oluşturmak ve destek kazanmak Yunanistan'ın uluslararası ilişkiler stratejisinin bir parçasıdır. Bunların yanında Yunanistan Avrupa Birliği desteğiyle de hareket etmektedir. Avrupa Birliği ise yaptırım ve yaptırım ihtimallerini kullanmaktadır. Avrupa Birliği, Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimlerin çözümü konusunda taraflara baskı yapabilecek ekonomik yaptırım ve diplomatik baskı gibi araçlara sahiptir. Ancak bu tür adımların kullanılması özellikle dikkatli bir şekilde ele alınır. Avrupa Birliği üye ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için öncelikle diyaloğun önemli olduğuna vurgu yapılır. Aynı zamanda Avrupa Birliği enerji politika ve projelerini bu Ege Denizi'ndeki Yunan çıkarlarına göre kullanmaktadır. Avrupa Birliği enerji politikaları çevresinde bölgesel enerji projelerini desteklemekte ve bu projeler aracılığıyla enerji güvenliğini artırmaya çalışmaktadır. Türkiye ve Yunanistan arasındaki enerji sorunu Avrupa Birliği enerji politikalarının uygulanması ve enerji güvenliği açısından önemli bir konu oluşturmaktadır. Aynı zamanda Yunanistan bunların yanında Ege Denizi'nde Yunanistan bölgedeki enerji kaynaklarına yönelik hak iddialarını güçlendirmek için diplomatik ve askeri hareketlerde bulunmaktadır. Bunlar da şimdi size bazı bu önemli hareketleri sayacağım. Öncelikle deniz sınırlarını belirleme hareketleri yapılmaktadır. Yunanistan kendi deniz sınırlarını belirleme konusunu sürdürmektedir. Özellikle Ege Denizi'ndeki adaların kıta sahanlığı ve ekonomik özel bölge konusunda Yunanistan iddialarını destekleyen askeri hareketleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Navtex ilanları da Yunanistan'ın bölgedeki kontrolü ele almak için yaptığı çalışmalardan bir tanesidir. Yunanistan denizcilik ve haberleşme sistemleri aracılığıyla Navtex ilanları yaparak bölgedeki gerçekleşen denizcilik faaliyetlerini duyurmakta ve egemenlik haklarına vurgu yapmaktadır. Bu ilanlar genellikle Ege Denizi'nde gerçekleşecek deniz tatbikatlarını ve sondaj çalışmalarını ve diğer deniz faaliyetlerini içermektedir. Hepinizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler. Günümüze kadar bu konuda bir anlaşmanın sağlanamaması, tarihi altyapıya dayalı karşılıklı güven eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu çatışmayı çözebilmesi en mümkün olan yaklaşım, ikinci derece öneme sahip politikalar üzerinden birlikte çalışarak karşılıklı güven oluşturmak gibi duruyor. Türk-Yunan Doğu Akdeniz Anlaşmazlığı, iki taraftan da karşılıklı ve mantıklı imtiyazlar verilerek çözülebilir olsa da, daha geniş bir Türk-Yunan Anlaşmazlığı'nın parçası olarak var olmaya devam ediyor.